Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar ESP82 Wi-Fi modülü ile ilgili toplamda 3 adet video çekmiştim. İlk videomuz tanıtım, ikinci videomuz içerisine yazılım, kodlaması vesaire derken 3 ve 4 olaraktan yani 4 ve sonuncu video olarak bu serinin son videosunu çekiyorum. Bir önceki videoda ESP'yi aynı Wi-Fi ağı içerisinde sadece evinizde bağlı olan, modeminize bağlı olan, Wi-Fi hattına, ağına bağlı olan her türlü cihaz üzerinden 8266 Wi-Fi modülünün nasıl kontrol edebilirsiniz? İçerisine yazılımı nasıl yükleyebilirsiniz? Bunlardan bahsetmiştim. Şimdi son olarak dediğim gibi bu modülü ve geride kalan diğer bütün ESP8266 veya bütün Wi-Fi modüllerinin tek bir komut üzerinden uzaktan evinizden iş yerinizden evinizi veya istediğiniz herhangi bir yerden modülü kontrol edebilmeniz için bir site var. Bu site bize çok güzel olanak sağlıyor. İçerisinde herhangi bir böyle yazılımdır, koddur vesaire çok fazla uğraştırmadan bu işlevi bize sağlıyor. Şimdi hemen ilk etapta bizim yapmamız gereken şey site içeriğine şöyle kısaca bir göz atalım. Arama yerine BLYNK yazdığınız zaman otomatik bir şekilde çıkıyor zaten arkadaşlar. BLYNK dediğimiz zaman şu şekilde direkt aratma yaptığımızda gördüğünüz gibi ilk baştaki sayfa. İlk baştaki sayfaya tıkladığımız zaman böyle bir site içeriği bizi karşılıyor. Üye olabilirsiniz veya üye olmadan devam edebilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Site tamamıyla ücretsiz fakat toplamında 2 adet modül ekleyebiliyorsunuz. Yani tek bir modül ekleyip içerisine birden fazla istediğiniz kadar buton ekleyebiliyorsunuz. Fakat içerisine ESP8266 Wi-Fi modülü gibi modülden sadece 2 tane ekleyebiliyorsunuz. Daha öncesinden 2'den fazla eklenilebiliyordu. Fakat site içeriğine güncelleme geldikten sonra bu durum ortadan kaldırıldı. Sadece 2 tane modül ve istediğiniz kadar buton veya switch ekleyebiliyorsunuz. Siteye üye olup veya üye olmadan giriş yaptıktan sonra direkt sizi böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki gerekli ayarlarımızı yapalım. İlk etapta bizim yapmamız gereken şu search kısmından değil de aşağıda görmüş olduğunuz template kısmından burada yeni bir şablon oluşturmamızı istiyor. Buraya isim olarak zaten daha önceden oluşturmuş oldu. Şöyle role diyelim. Buradan seçmemiz gereken ESP8266 ilgili yazıya tıklayıp burayı seçiyoruz. Burada bağlantı şeklini internet, Wi-Fi, GSM vesaire bunlara dokunmadan sadece Wi-Fi olarak seçili kalıyor. Açıklama kısmına isterseniz yazın, isterseniz yazmayın. Yani hiçbir önemi yok. Devam diyoruz arkadaşlar. Buradaki bizim asıl şablonumuz oluşmuş oldu. Yani daha doğrusu ana şablon. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir takım kodlar çıktı. Onlara birazdan değineceğim. Buradaki ana şablonu oluşturduktan sonra Role isimli ana şablonu oluşturduktan sonra Data Streams kısmına geliyoruz. Buradan New diyoruz. Virtual pin yazıyor ya arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Şimdi bize buradan buraya koymuş olduğunuz herhangi bir isim, yine biz buraya Role diyelim. Sıfıra dokunmuyoruz. Buradan görmüş olduğunuz gibi integer olarak seçili kalacak ve aynı zamanda alt kısımlara dokunmuyoruz. Burada farklı ayarlar var. Burada zaten birçoğu artık ücretli oldu. Daha öncesinden ücretsiz olan şeylerin %80'i artık ücretli oldu diyebilirim. Burada herhangi bir ayar yapmadan sadece isimlendirme pini V0 olarak giriyoruz. V0 pinde GPO 1'e denk geliyor arkadaşlar. ESP8266 Wi-Fi modülü sürüm 1, versiyon 1 için geçerli bu. Buradan oluşturacak olduğunuz buton yani switch açıldığı zaman
hangi renkte görünmesini istiyorsanız şöyle ben sarı seçiyorum. Aslında burası da çok da önemli değil. Tamamıyla size kalmış. Create oluştur dedikten sonra bizim asıl butonumuz, switch'imiz burada oluşmuş oldu. Daha sonrasında Web Dashboard kısmına gelip şuraya görmüş olduğunuz bu alana bir tane switch, bir tane buton atmamız gerekiyor. Şu şekilde switch'in üzerine basılı tutarak bu boş alana bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya switch'imiz geldi. Orta kısımda, yani şu dişliği görmüş olduğunuz ayarlar kısmına tıkladığımızda buraya tekrar biz role yazalım isim olarak. Hemen alt kısma geldiğimizde Data Streams kısmında bizim oluşturmuş olduğumuz butonun buraya bilgisini giriyoruz. Gördüğünüz gibi zaten sarı olarak düştü. Burada kişiselleştirilebilir bir alan var. Butonu aktif ettiğimizde gördüğünüz gibi buradaki sarı renk buton açık olduğu zaman bize bilgi veriyor. Hemen alt kısmında şöyle buton açık iken şuraya biz açık yazalım. Gördüğünüz gibi buton kapalıysa kapalı olarak bize metin olarak bilgi verecek. Kapatıyoruz, kapalı, açıyoruz, açık. İsterseniz sağda, isterseniz solda, dediğim gibi burası tamamıyla kişiselleştirme bakımından size kalmış. Buradan da save diyoruz. Buradaki buton switch oluşturmak işlemimiz bitiyor. Hemen automation kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada da herhangi bir ayar yapmadan sadece condition ve aksiyon seçeneklerini aktif ediyoruz. Diğer geri kalan sekmelerde herhangi bir işimiz yok. Mobil dashboard kısmına geliyoruz. Buradan iOS ve Android olarak iki tane seçenek var uygulamanın. Telefonunuz artık iOS veya Android ise ona göre dosyayı indirebilirsiniz. Yani indirmeniz gerekiyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan, yani aynı benim yaptığım gibi siz de bu uygulamayı yaptıysanız buradan kaydet diyoruz. Buradaki işlemimiz şimdilik bitiyor. Şimdi arkadaşlar search kısmına geliyoruz. Search kısmında son bir ayar işlemimiz kalıyor. Buradan yeni cihaz diyoruz. Buradan from template. Burada seçmemiz gereken, biz Role isimli bir ana şablon oluşturmuştuk. Onu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde aşağıya geldi. Create dedikten sonra buradaki işlemimiz bitiyor. Gördüğünüz gibi Role şu anda switch kapalı durumda. Kapalı yazıyor. Açıyorum ve açık durumda. Gördüğünüz gibi buradaki butonla oynadıkça yukarıda cihazın kapalı olduğunu, bağlı olmadığı bilgisini bizlere veriyor. Şuradaki kod bizim için bu sayfaya, modülün bu sayfaya bağlanabilmesi için geçerli olan kod arkadaşlar. Bu kodu şimdi biz Arduino programı üzerinden ESP8266 Wi-Fi modülünün içerisine yazılımını yapacağız. Şimdi buradaki işlemimiz bu kadar. Herhangi bir farklı işlemimiz yok. Bu sayfayı şimdilik aşağıya alalım. Şimdi bizim yapmamız gereken arkadaşlar, Arduino programını açıyoruz. Modülün nasıl bağlanılması gerektiği hakkında diğer videolarda 2 ve 3. videolarda bunun bilgisini verdim. Modülü direkt programlayıcı kart üzerine takıp bilgisayara taktığınızda yüksek ihtimalle çalışmayacaktır. Çünkü belli başlı bazı pin uçlarını kısa devre yapmanız gerekiyor. Aksi halde modül çalışmayacaktır. Onun da bilgisini veriyorum. Burada bekliyoruz. Biraz program geç açılabiliyor. Belki de benim bilgisayarımda geç açılıyor. Sizde erken açılma durumu da olabilir. Arduino programının açılmasını bekledikten sonra arkadaşlar içerisine bazı kod uygulamalarını yapacağız. Bu program burada açılı dururken biz hemen şöyle kod içeriğine bir girelim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar Beeling sitesinin template, yani bizim oluşturmuş olduğumuz Role isimli var diye hemen şöyle açalım. Nerede? Burada. Şimdi burada bizim oluşturmuş olduğumuz ana isim.
Yani aynı şekilde gördüğünüz gibi template. Şöyle tekrar gelelim. Şu sayfayı biraz şöyle alalım. Şimdi gördüğünüz gibi billing template ID'si aynı şekilde burada ve burada template ismi aynı şekilde burada ve bir token'ımız var arkadaşlar. Yani bir nevi güvenlik anahtarı gibi düşünebilirsiniz. Burada bizim yapmamız gereken şey şuradaki ilgili yazıyı isterseniz sağ klik yapıp kopyala deyin. İsterseniz sadece üstüne sol tık yaparak gördüğünüz gibi ilgili yazı kopyalandı. Hemen şöyle biz tekrardan bir Arduino programımızın içine girelim. Program henüz kendine gelememiş. En son bir güncelleme yapmıştım. Hala açılamadı. Şimdi arkadaşlar bizim bu sitede şuradaki görmüş olduğunuz ilgili kodları kopyaladıktan sonra şu kısma Arduino eğer kendine geldiyse orada göstermek daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Bu kısma yapıştıracağız oradaki kodları. Hemen şöyle şuradaki ilgili kodları ben buraya aktarıyorum. Şimdi tekrardan buradaki kodu kopyalıyorum. Arduino programına giriyorum. Şu kısmı arkadaşlar şu şekilde 4. satırdan itibaren seçip yapıştır dedikten sonra buradaki ilgili kodumuz buraya gelmiş oldu. Burada tamam. Gördüğünüz gibi burada Wi-Fi ağınızın kullanıcı adı, hemen alt kısma modemin yani Wi-Fi'nin şifresini girmeniz gerekiyor. Buraya modemin adı işte atıyorum billing olarak yaptık. Bu şekilde olsun. Sonrasında alt kısma modemin şifresini giriyorsunuz. Varsayılan şifre olarak kabul edelim. Dediğim gibi bizim seçmiş olduğumuz bu pin, buton, switch artık nasıl isimlendirirseniz 0 pin de ESP8266 Wi-Fi modülünün GPO 0 pinine denk gelmektedir. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Yine aynı şekilde alt kısımlarda bir değişiklik yapmıyoruz. Olduğu gibi kalıyor. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yani burada sadece şurada görmüş olduğunuz kodu buraya ekliyoruz. Sonrasında alt kısma Wi-Fi adı, Wi-Fi şifresi bu kadar. Şimdi hemen ilgili modülümü ben bilgisayara takacağım. Dediğim gibi modülün nasıl bağlanılması gerektiği hakkında videosunu çekmiştim. Siz de aynı o şekilde modülün bazı pin uçlarını kısa devre yaparak modülü programlayıcı kartın üzerine takıp sonrasında bilgisayarınızın USB girişine bağlayabilirsiniz. Bu etapta yapmamız gereken şey araçlar kısmına geliyoruz. Modülü bilgisayara bağladıktan sonra şuradan kart bilgisi ESP8266. Şimdi arkadaşlar eğer kart sekmesine gelip de burada ESP8266 veya herhangi bir yazı yoksa şu araçlar kısmından kütüphaneyi yönet. Buraya ESP8266 yazdığınız zaman yine aynı şekilde ikinci videoda size göstermiştim. Burada bir indirmeniz gereken kütüphane var. Aksi takdirde araçlar kart burada bu sekmeyi göremeyebilirsiniz. Hemen şu şekilde ESP8266 sekmesinin içerisinde ESP8266 modül. Hemen bir de alt kısımda var 8285. Bu değil arkadaşlar. En baştakini seçiyoruz. Yani 8266 olacak. Seçtikten sonra tekrardan araçlar kısmına geliyoruz. Port. Modülü bilgisayarınızın hangi portuna bağlamışsanız ona göre buradan doğru bir yani eşleştirme yapmanız gerekiyor. Benim port 3'e bağlıymış. Buradan port 3'ü seçtikten sonra gördüğünüz gibi donanım simgesi ve seçmiş olduğum modül buraya geldi. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan direkt yürüt yani yükle dediğimizde otomatik bir şekilde bunun içerisindeki yazmış olduğumuz
buradaki kodları modülün içerisine yükleyecektir. Sonrasında arkadaşlar ben tekrardan yüklemeyeceğim. Zaten içerisinde aynı yazılım uyguladım. Yazılımı içerisine attığınızı düşünerekten modülü yazılım işlemi bittikten sonra zaten alt kısımda reset pin vesaire şeklinde bir ibare çıkar %100 olduktan sonra. Bu aşamadan sonra modülü bilgisayarımızdan çıkartabiliriz. Şimdi bizim yapmamız gereken şey modülü roleli devre kartına bağlamak. Evet arkadaşlar, modülümüzün içerisine ilgili yazılımı yükledikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi devre kartım da burada mevcut. Hemen devre kartının üzerine Wi-Fi modülümüzü şu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Ben bu modüle bir kondansatör ekledim. Herhangi bir dalgalanma olursa dalgalanmayı filtrelemesi için sizler de ekleyebilirsiniz. Sağlıklı olacaktır ve stabil çalışacaktır. Bu şekilde modülü devre kartımızın üzerine bağladıktan sonra hemen sisteme bir 5 volt verelim arkadaşlar. Sonrasında yapmamız gereken bir uygulama işlemi var. Hemen ona geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kontrol kartıma artı 5 volt girişini sağladım. Hemen telefonumuzun menüsünden indirmiş olduğumuz B-Link uygulamasına giriş yapıyoruz. Uygulama içerisine giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi Role isimli bir burada şablon var. Biz bu şablonu zaten B-Link'in kendi sitesinden oluşturmuştuk, hatırlayacak olursanız. Şimdi bu sistemi uzaktan kontrol edebilmemiz için aynı şekilde telefon daha doğrusu uygulama içerisinde bir buton eklememiz gerekmekte. Gördüğünüz gibi ana şablonumuz Role. Şöyle tıklıyoruz. Böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Şuradan sağ alt kısımdan anahtar simgesine tıklayarak burada geliştirilebilir sayfaya geliyoruz. Sayfada herhangi bir veya artı simgesine tıkladığımız zaman buton var. Böyle görmüş olduğunuz gibi birçok burada seçenekler mevcut. Dediğim gibi bunların birçoğu ücretli oldu. Allah'tan yine sadece buton ücretsiz kalmış. Butona tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi butonum buraya geldi. Üzerine basılı tutup istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Şu şekilde dursun. Butonun üzerine tekrar bastıktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Şuradan data yani bilgi kısmına tıkladığımızda bizim oluşturmuş olduğumuz bir buton komutu vardı. Burada zaten çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra burada push ve switch var. Bunu switch olarak seçiyoruz. Eğer push olursa böyle butonun üzerine basılı tutmamız gerekiyor. Switch olursa da bas bırak şeklinde buradaki buton işlev görecektir. Sonrasında arkadaşlar burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Burası bu şekilde açık kalsın. Alt kısma doğru, daha doğrusu şurada design kısmı var. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa daha var. Burada hem menünün hem butonun renk olarak, stil olarak nasıl görülmesini istiyorsanız burada tamamıyla kişiselleştirilebilir şeklinde seçim yapabilirsiniz. Şöyle butonun rengini kırmızı olarak ayarlayalım. Burada herhangi bir farklı bir işlemimiz yok. Butonun baş kısmına da istediğiniz gibi isim yazabilirsiniz. Buraya tekrar bir role yazalım. Ortada kalsın. Burası bu şekilde arkadaşlar. Tekrar geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi role V0. Tekrar geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi role adlı ana şablonumuzun butonu buraya gelmiş oldu. Şimdi rolenin hemen şu uç kısmında mavi ledim var ve modülümüzü bağladık. Hemen arkadaşlar şimdi ilgili roleye bir bakın ve buradan verdiğim komuta ikisine bir dikkat edin. Gördüğünüz gibi açık yani butona tıkladığımda burada dokunduğum zaman rolem açıldı. Modülüm tetikleme aldı. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapalı.
Buradaki tepkimeye şöyle bir bakın arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi buradan istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz. Şimdi Wi-Fi'ye bağlı. Şuradan Wi-Fi ağını kesiyorum. Wi-Fi ağ bağlantım kesildi. Tekrardan komut veriyorum. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde uzak bir sunucu bağlantısıyla modülüm aktif olabiliyor. Şimdi arkadaşlar buradaki bağlantım bu şekildeydi. İsterseniz site üzerinden, isterseniz mobil cihaz üzerinden uygulamayı indirerek sizler de bu şekilde uzaktan bağlantı yapabilirsiniz. Dediğim gibi kodlamada yani çok ufak tefek değişiklik yapıyorsunuz. Haricinde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Uygulamayı indirip sizlere gösterdiğim gibi seçenekleri etkinleştirerek buraya bir buton oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi butonumuz çok basit bir şekilde çalışıyor. Şimdi size ufak ve bir püf noktası vereceğim arkadaşlar. Bu şablonla alakalı. Şöyle tekrardan bir modülümüzü kontrol edelim. Şimdi bilgisayara geçebiliriz. Arkadaşlar modülümüzü başarılı bir şekilde çalıştırdık. Uzaktan çok rahat bir şekilde Wi-Fi ağına telefonumuz bağlı olmadan kontrol edebildik. Bunun avantajı şu şekilde, hemen avantaj ve dezavantajlarından sizlere bahsedecek olursam, dediğim gibi istediğiniz herhangi bir yerde istediğiniz şekilde bu modülü, roleyi kontrol edebilirsiniz. Site üzerinden giriş yaparak veya mobil cihaz üzerinden hiçbir şekilde fark etmiyor. Fakat bunun dezavantajı şu şekilde anlatayım size. Uygulama veya site üzerinden siz butonu açtınız, aktif ettiniz. Buton açık konumda. Role de açık konumda, tetikleme aşamasında. Fakat bu süreç içerisinde rolenin, modülün elektriği kesilirse veya bir elektrik kesintisi olursa tekrardan elektrik geldiğinde modül açılmıyor arkadaşlar. Fakat şurada görmüş olduğunuz buton, örneğin siz açtınız, role açık, elektrikler gitti, tekrardan geldi, burası açık olarak sizlere görünür. Fakat modül çalışmaz, kapalı durumda. Onun için ESP8266 versiyon 1 modülü bu şekilde bir dezavantajı var. Fakat buna farklı içerisine kodlamalar yapılarak sistemin açık olduğuna dair bir bilgi metni paylaşılabilir. Yani bu sistem oldukça çok fazla geliştirilebilir bir durumda. Ben anlatabildiğim kadarını sizlere anlattım. İnternet ortamında farklı mecralarda bu konuyu araştırırsanız birçok özelliğinin olduğunu sizler de göreceksiniz. Avantajı da zaten Wi-Fi ağına bağlanmadan istediğiniz her yerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki sistem bu şekildeydi. Tekrardan bir Arduino uygulamasına geri dönelim. Şuradan şöyle diyeyim size. Araçlar kısmından neredeydi? Kütüphaneleri yönet. Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar, buraya biz şu BLYNK olan satırı yazdığımız zaman bununla ilgili kütüphaneler gelecektir. Mesela ben burada bu kütüphaneyi kurmuşum. Bu kütüphaneyi muhakkak indirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde burada sitenin komutları çalışmayacaktır veya siteye bağlantı kuramayacaktır. O yüzden hem ESP32 ESP8266 yazıp oradaki kurulumları yapacaksınız. Hem de bir link yazarak buradaki ilgili satırları, ilgili kütüphaneleri kurmanız gerekmekte. Dediğim gibi aksi takdirde çalışmayacaktır. Şimdi kütüphaneyi kurduktan sonra dosya kısmına gelip burada örnekler var. Bir sürü örnekler var arkadaşlar. Yani sensör kontrolü, fan kontrolü, sıcaklık kontrolü. İleriki videolarda bunlara değineceğiz. Şöyle hemen alt kısma inelim. Burada bir linkin sekmesi olacaktı. Şurada. Bir link site içerisinde burada görmüş olduğunuz gibi birçok örnekler mevcut. Yani ben bu
kodlamayı herhangi bir yerden almadım. Bu şekilde örnekler, billing ve Wi-Fi girdiğim zaman şurada görmüş olduğunuz gibi 8266 ilgili yazıya tıkladığım zaman sitenin kütüphanenin bana sunmuş olduğu ana şablon burada bulunmakta. Sizler de bu şekilde bu yöntemi izleyerek hazır olan şablonlar içerisine değişiklik yaparak istediğiniz gibi modülü kontrol edebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu çok daha fazla uzun tutmak istemiyorum. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa veya üzerinde durmamı istediğiniz, değinmemi istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağım. Bu videonun kullanmış olduğum linki de yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı şablon, aynı kodlar. Herhangi bir değişiklik yapmadan şuradaki sadece sitenin içerisine bize vermiş olduğu kodu giriyoruz. Wi-Fi adı, Wi-Fi şifresi ve ilgili portu seçtikten sonra OK diyoruz. Yazılım yükleniyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için de yararlı ve ilgili bir video olmuştur. Bir sonraki bu ve buna benzer videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.